Masmavi 3 Mutfak'ta hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere şahane bir lezzet hazırladım. Cantık pide yapacağız. Hem iftara hem kahvaltılarınıza çok güzel olacak. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 tane yumurta akı kullanacağız. Bir yumurta sarısını kenara ayıralım. Çünkü tarifimizin sonunda yüzeyine sürmek için. 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 pakette toz mayamızı ekleyelim. Ben toz maya kullandım. Arzu ederseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayamızı ekledik. Bir tel çırpacakla şöyle bir karıştıralım. Maya her tarafa eşit bir şekilde yayılsın. Ve tahta kaşığımızı alıp unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Hemen belirtiyorum, lütfen dikkatli olun un eklerken. Çünkü hamurumuz yumuşak bir hamur olmalı. Ben ilk etapta, yani toplamda 4,5 maksimum 5 su bardağı un gerekli. Tahta kaşıkla bir toparlıyorum. Daha sonra 4 su bardağı unu eklemiştim en başta. Bakın, sonradan bu 1 su bardağını da kontrollü bir şekilde ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. 4,5 su bardağı un bende tam denk düştü. Biraz un ilave ettim ve elimle yaklaşık 3 dakika hamuru yoğurdum. Burada hemen size belirtmek isterim, hamuru yoğururken kasenizi kendi ekseninde çevirirseniz sanki mutfak şefinde yoğrulmuş gibi böyle fıstık gibi bir hamurunuz olur. Onu da hemen belirteyim. Hamurumuzu yoğurduk. Orta yumuşaklıkta hafiften eli tutan bir hamurumuz var. Mayalanmayı bırakalım. İç harcımız için gerekli malzemeler: 2 tane orta boy kuru soğan, 1 kapya biber, 3 tane yeşil sivri biber, 3 tane minik domates veya büyük 1 tane domates. Hemen belirtiyorum sevgili arkadaşlarım, bu malzemelerinizi isterseniz tahtanın üzerinde ince ince kıyabilirsiniz. Veya benim tavsiyem, bu tarz manuel bir mutfak gereci kullanın. Ama asla elektrikli bir robot kullanmayın. Çünkü elektrikli robot soğanı çok yüksek devirde döndüğü için suyunu salıyor soğan. Parçalanarak acı suyunu salıyor. Bu da lahmacun da olsa, pide de olsa lezzetini kötü yönde etkiler. Bu şekilde manuel olursa böyle kendi kontrolünüzde ipini çekerek bu şekilde kıyabilirsiniz hiç sulanmadan. Bütün malzemelerin hepsini aynı şekilde kıyıp bir kasenin içine alıyorum. Bunlar önemli detaylar, biliyorum siz bunları çok dikkate alıyorsunuz. Bir diğer püf noktamız, çeyrek su bardağı ben sızma zeytinyağı kullandım veya sıvı yağ. Bu aşamada ekleyip iyice bir karıştırın. Bu malzemelerin etrafına sıvı yağ ile bir tabaka oluşuyor. Sonra eti eklediğinizde malzemelerle et bağımsız bir şekilde kızarıyor. Çok lezzetli bir pideniz ve lahmacununuz olacak. 3 tane domatesi kabuğuyla birlikte bir tutam maydanozu da ekleyerek yine robottan geçtim. Bakın, kabuklarını lütfen soymayın. Kabuklar çok sağlıklı, çok vitaminli. Zaten hiç belli bile olmuyor içinde. 1 çay kaşığı acı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave edip hepsini karıştıralım. Ama bu aşamada 300 gram kıymamızı ilave ediyoruz. Dana kıyma kullandım. Siz dana kuzu karışık da kullanabilirsiniz. Ve çiğ köfte yoğurur gibi iyice yoğurun. Yani 1 dakika gibi bir sürede böyle güzelce yoğurup kenara alalım. Ne kadar beklerse o kadar lezzetli olur. Ben hamuru yoğurdum, sonra iç harcını hazırlayıp kenara aldım. Yani o da bir saat bekledi diyebilirim. Ve 1 saatin sonunda hamurumuzun mayası gelmişti. Şimdi sevgili arkadaşlarım, burada size bir farklı teknik daha göstermek istiyorum. Bu kadar yumuşak ve sünen bir hamurun bezesini almak, hani diyorsanız tezgah almak istemiyorsunuz, tezgah batar, işte sıvı yağ kullanmak istemiyorsunuz. Aslında bunun çok pratik tekniği vardır. Bakın, ben elime aldım. Yine birazcık unun yardımıyla bezeleyerek kenardaki tepsiye alıyorum. Bu koskoca cam kaseyi hiçbir şekilde hamuru oradan buradan sündürmeden sadece döndürerek bezeleyeceğim. Bu aşamayı da hiç atlamıyorum. Hızlı çekimle size gösteriyorum. Bakın, sadece kasemi döndürüyorum. İçerideki hamuru kasenin duvarından yardım alarak parça koparıp elimle bezeliyorum. Sadece döndürmeniz yeterli. Bunlar işinizi kolaylaştıracak mutfaktaki pratik bilgiler diyorum.
Aynı işlemle hepsini yaparak bitirdim. Bu arada yorum olarak lütfen belirtin. Gerçi yazıyorsunuz ama bu tarz pratik bilgiler hoşunuza gidiyor mu? Hiç atlamıyorum gördüğünüz gibi. Yani kanalımda her şey orijinal. Sizin görmediğiniz hoppala bitmiş bir şey hiç göremezsiniz. Çünkü hamuru da kendim yoğuruyorum. Bezeyi de kendim alıyorum. Her şey orijinal. Bakın sevgili arkadaşlarım. Son bezemizi de kıyı köşeyi toparladık. Onu da aldım ve bitirdim. Yani koskoca bir kasedeki bezeleme işlemini size gösterdim. Tüm bezelerimizi tepsimize aldık. Temiz bir mutfak havlusu örtelim. 20 dakika dinlenmeye bırakalım. Ve 20 dakikanın sonunda hamurumuz yumuşamış, hafiften de kabarmıştı. Zaten böyle çok güzel yumuşacık puf puf bir hamurumuz var. Hemen onu şekil vermek için ne oklava kullanıyoruz, hiçbir şey kullanmıyoruz. Sadece elimizle bu şekilde döndürerek açıyoruz. Yani cantık pidenin kendine has açma şeklidir bu. Sadece kenarları pofidik kalacak. Orta yerini inceltip bir yuva açacağız. Bakın sevgili arkadaşlarım, birkaç saniyede 15 santim büyüklüğünde pidelerimizi açmış oluyoruz. Az önce kameranın kadrajını biraz ıskalamışım. Şimdi daha detaylı göstermek istiyorum. Elinize bezeyi alın. Bu şekilde sadece kenarlarını tutarak, sündürmenize gerek yok. Hamur kendini zaten ağırlıkla aşağı bırakıyor. Açabilirsiniz birkaç saniyede. 15 santim pidelerimizi açtık ve hepsini tepsiye dizdim. Vermiş olduğum bu malzemeden 8 adet cantık pide çıkacak. Her biri jumbo, yani bir tanesi bir kişiyi doyurur diyebilirim. Yine tepsiye alınca elimle birazcık daha açıyorum ve daha önce hazırlamış olduğumuz iç harcımızı her bir pidenin üzerine dolu dolu bir kaşık ekleyip onu da güzelce yerleştirelim. Yaparken bile tahmin edebiliyorsunuzdur, çok lezzetli bir pide çıkacak. Çünkü bu tarz lahmacun pidelerde sevgili arkadaşlarım iç harcınız çok önemli. Ona kadar lezzetliyse sonuçta altındaki hamur. Bunu lezzetli yapan harcınız o kadar lezzetli olacaktır. Bütün pideleri yerleştirip bitirdim. Bir tane yumurta sarımız vardı. 2 yemek kaşığı süt ilave edip açalım. Onu da pidelerimizin kenar taraflarına sürelim ve üzerine biraz da susam serperek bitirelim. Ve pidelerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırında 30-35 dakika pişmeye gönderdim. İlk tepsiyi gönderdim, baktım ki muazzam kabardı. İkinci tepsiyi göndermeden önce birazcık daha elimle incelterek açıyorum kenarlarını. Aklınızda bulunsun, tepside birazcık daha açın. Ve yaklaşık 35 dakikanın sonunda mutfaktaki kokuyu size anlatamam sevgili arkadaşlarım. Fırından çıkarıyorum. Böyle mis gibi bir lezzet diyebilirim. İlk tepsimiz bitti. İkinci tepsimiz de pişti. Onu da hemen fırından çıkardım ve pidelerimiz sunum için hazır. Çok çok lezzetli bir akşam yemeği veya çay saatinize, kahvaltınıza, her şeye çok güzel olacak bir pide. Güneş de doğmuştu. Güneş de çekimlerime eşlik etti. Çok güzel oldu, böyle pırıl pırıl. Şöyle hemen büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, kenarı nasıl puf puf kabarmış. O kıymanın bütün lezzeti o aradan hamurun içine gidiyor. Çok güzel bir lezzet çıkıyor. Ben bunu böyle yaptım. Mesela ben kendimce dedim ki lahmacunla hamburger arası bir şey oldu. Böyle güzel bir şey oldu. Mutlaka denemenizi isterim. Tabii ki şöyle size bölüp o kıymanın nasıl olduğunu da göstermek isterim. Bilirsiniz bazen pidelerde kıyma bağımsız bir şekilde kendi kendine şirket kuruyor. Hepsi bir tarafa toplanıyor. Bu kardeş hepsi güzelce yerinde durdu. Çünkü içindeki sebzelerimiz orantısı tam güzel olduğu için. Ve bir de şöyle tahtanın üzerinde kesiyorum, pizza gibi. Bir de böyle doku testiyle size göstermek istiyorum. Kenarının göz göz nasıl kabardığını görüyorsunuz pidemizin hamurunun. Üzerine biraz limon sıkarak maydanoz ve rokayla servis ettim. Bugün sizlere iftarınıza, çay saatlerinize çok güzel olacak cantık pide tarifi hazırladım sevgili arkadaşlarım. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.